Öncelikle 12 bin yıl öncesinde yaşayan bu avcı toplayıcılar ilkel Homo sapiensler değildi. Fiziksel olarak on binlerce yıldır bizimle aynı dış görünüşe sahip, konuşup resimler çizip sanat eserleri ve savaş aletleri üreten, küçük kabileler halinde de olsa aileler oluşturmuş insanlardı. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için geçtiğimiz aylarda yayınladığım 8 bölümden oluşan İnsan ve Evrim Tarihi belgeseli serisini izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca M.Ö. 12 binli yıllarda Anadolu daha önce hiç olmadığı kadar bereketli bir ortama sahipti. Bu dönemde yaşayan avcı toplayıcı insanların beslenme alışkanlıkları muhtemelen ilk tarım ve hayvancılıkla uğraşıp bize kadar gelen modern insanlardan daha sağlıklıydı. Bu insanlar şamanist toplumlardaki gibi son derece örgütlü, birbirleriyle güçlü bağları olan, doğaya ve canlılara saygı duyan ortak bir hafızaya sahipti. Kabileler belirli dönemlerde büyük hayvanları avlamak için buluşuyor, dev tüylü mamutları, bizonları ve geyikleri avlıyor, onları pişiriyor, kurutup tütsülüyor ve bunlar sayesinde aylarca beslenebiliyordu. Diğer günlerde ise avladıkları küçük hayvanlar, kuşlar ve çevreden topladıkları yabani meyve ve sebzelerle ihtiyaçları olan enerjiyi karşılıyorlardı. Göbekli Tepe'nin yapıldığı dönemlerde iklim değişikliğinden ve insan nüfusunun artmaya başlamasından dolayı yabani hayvanlarda azalmalar yaşandığını biliyoruz. Havalar ısındıkça özellikle büyük yünlü hayvanlar buzulların peşinden kuzeye, soğuk bölgelere gitmeye başlıyor. Hayvanların azalması ve insan nüfuslarının normalde olması gereken avcı toplayıcı sayısının üzerine çıkması beraberinde yerleşik hayatı ve Anadolu'da tarımı getiriyor. Bu da merkezi otoriteleşmeyi, kabile ve insanlar arasındaki hiyerarşiyi, dağ çizgileri belli bir hale getiriyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Göbekli Tepe de erkek egemen avcı toplayıcı kültüründeki taş işçiliğinde uzmanlaşmış erkek insanların ürünüdür. Bu işleri yapmak için sadece taş işçiliğinde ustalaşmak da yeterli değildi. Günümüz inşaat işlerinde olduğu gibi ayrıca görev dağılımının yapıldığı, hiyerarşik bir şekilde birlikte çalışacakları bir sistem gerekliydi. Bu da inancın, beceri ve uzmanlığın ayrı ayrı tanımlandığı sınıf kavramını beraberinde getirir. Bu dönemdeki insanların örgütlenmesini günümüzdeki modern bir sınıf algısıyla tanımlamak yanlış olur. Ama muhtemelen Göbekli Tepe kültüründe yaşayan insanların kendi dönemlerine uygun başka bir sınıf ayrımı vardı. İnşaatı uzun yıllar alacak olan bu yapıları yapmak için burada çalışan insanların ciddi bir organizasyona ve motivasyona ihtiyacı vardı. Düzensiz, plansız, inançsız ve hiyerarşisiz bir ortamda bu sağlanamazdı. 1500-2000 yıl boyunca devam eden ve başka yerlere de taşınan bir yapı kültüründen bahsettiğimizi unutmamalıyız. Neolitik dönemin ilk aşamaları olan bu yıllarda insan kabilelerinin beslenme, depolama ve tapınmak için belirli zamanlarda bir araya geldikleri düşünülüyor. Dişi insanların uzun süren hamilelik süreci sonrasındaki çocuk bakımı ve tabii ki erkeklere göre fiziksel olarak daha zayıf olmaları başta olmak üzere bunun gibi birçok sebep bu taş blokların inşasını erkek insanlara bırakmıştı. Taşların üzerindeki kabartmaların çizimlerini sadece erkekler mi yaptı bunu bilmiyoruz. Fakat çizimlerin netliği ve görsellerin kalitesine bakacak olursak bu konuda uzmanlaşan insanların yaptığı kesin. Az önce saydığım sebeplerden kaynaklı dişi insanların bu gibi kaba ve ağır işlerden ziyade daha hafif kolye, takı, figür ve bunların üzerine ya da duvarlara yapılacak çizimler olan küçük eserlerde uzmanlaşması daha akla yatkın görünüyor. Sonuçta böyle bir durumda bir taşı kaldırmak için dişilere oranla daha az sayıda erkeğe ihtiyaç oluyordu. Bu şekilde planlanan bir cinsiyet görev dağılımı fazladan insan ve zaman kazanmak anlamına gelir. Ayrıca dişilerin doğum yapıp kabilenin devamlılığını sağlaması ve çocuklara bakması gerektiğini göz önünde bulunduracak olursak onlar için riskli olabilecek işler doğal olarak onlara yaptırılmazdı. Bu işler dişilere bırakılsa erkeklerin bölgeden uzaklaşıp avcılık yapması ve aynı zamanda çocuklara bakması gerekirdi. Cinsiyete dayalı bu benzer görev dağılımı dünyanın her yerinde birbirinden bağımsız milyarlarca insanın halen uyguladıkları başarılı bir çalışma düzeni. Ataerkil düzen bizleri milyonlarca yıl öncesinden bugünlere getiren, medeniyeti kuran ve modern kültüre kadar da öyle ya da böyle başarılı bir şekilde işlediğini düşündüğümüz bir sistem. Göbekli Tepe'de erkek egemenliği öne çıkaran bir yapı konumunda karşımıza çıkıyor. Özellikle taşlara çizilen resimlere baktığımızda birkaç istisna dışında erekte olmuş agresif erkek hayvanları ve insan figürlerini görüyoruz. Buranın erkek insanlarla alakalı bir buluşma yeri olduğu çok açık. Aslında Göbekli Tepe'nin arkeolojik bir alan olduğu yapılan yüzey araştırmaları sayesinde 1960'lı yıllardan bu yana biliniyor. Göbekli Tepe'nin güncel veriler ışığında M.Ö. 9500 ila 7700 yılları arasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu bölgenin gizemli kutsal bir tapınak olduğu düşüncesi ilk önce Klaus Schmidt'in kendi makale ve kitapları tarafından duyuruldu. Bu yüzden henüz herhangi bir sonuca ulaşılmamasına rağmen Klaus Schmidt'i referans alarak Göbekli Tepe'den gizemli kutsal bir tapınak olarak bahseden insanlara kızılarak tarihi saptırdıklarını söylemenin biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Klaus Schmidt buraya tepedeki katedral adını vermiş ve buranın avcı toplayıcıları çeken bir haç yeri olabilir
olabileceğini öne sürmüştü. Fakat şu bir gerçek. Burası bir tapınak olsa bile bizim modern yaşamımızda düşündüğümüz gibi bir ibadethane değildi. Çünkü günümüzdeki herhangi bir ibadethaneye girildiğinde hissedilen huzur ve irfan dolu duyguları burada hissetmek pek mümkün değil. Aksine penislerini sertleştirip dişlerini gösteren agresif erkek hayvanların ve insanların çizimi oraya gelen ziyaretçileri tatsız olayların beklediğini işaret ediyor. Bazı duvarlarda bu agresiflik öyle çok artıyor ki sağlı sollu planlanmış bir saldırı şeklini alıyor. Göbekli Tepe insan türünün 2 milyon yıl boyunca verdiği hayatta kalma ve üreme savaşında büyük bir zafer kazandığının göstergesi niteliğinde. Kültürler ve insanlar değişse bile bazı güçlü hayvanların biyolojik özellikleri insanlar üzerindeki etkisini hiç değiştirmemiş. Göbekli Tepe'de bulunan obsidyen, av hayvanı kemikleri ve taş hazneler içindeki bira veya keşkek yapıldığına işaret eden oksalat asidi bu bölgenin çevreden gelen insanların değiş tokuş, ibadet ve şöleni bir arada gerçekleştirdikleri, burayı bir merkez olarak kullanmış oldukları sonucuna yol açıyor. Bu bölgede yerleşik neolitik toplumların yaşam tarzına benzer buluntuların az olması da avcı toplayıcıların burayı belirli dönemlerde gelip kullandıkları sonucunu doğuruyor. Buranın genç çocukların belirli ritüel ve testlerden geçerek artık yetişkin erkekler olması için kullanılmış bir eğitim merkezi olma ihtimali de var. Burası 300 Spartalı'dan hatırlayacağımız tarzda bir erkek eğitim merkezi bile olabilir. Size ilk duyduğunuzda saçma gelebilir ama ben de bu düşüncelere kısmen katılan azınlık taraftayım. Hatta henüz buna dair bir kanıt olmamasına rağmen genç erkek çocuklarının bu tapınakların içine vahşi hayvanlarla kapatılmış ve onları avlaması istenmiş olabileceğini bile düşünüyorum. Belki vahşi hayvan koymuyorlardı. Sadece bir hedef belirliyor ve çocuklardan onu yapması isteniyordu. Elinde meşaleyle bu vahşi hayvan figürleri ve insan kafatasları arasında dolaşan bir erkek çocuğu için yine de yeterince korkutucu olurdu sanırım. Çok ciddiye almayabilirsiniz. Benimki de sadece bir fikir yürütme. T biçimli dikili taşlar, bulunan çizimler ve heykeller genç erkeklerin erekte olmuş penislerini vahşi hayvanlara ve yoğun strese rağmen dik tutmayı başardıklarını ve bu da fiziksel gücün sembolleştirilmesini yansıtıyor olabilir. Yunanistan'da bulunan ve M.Ö. 4500'lere tarihlenen bu heykelde de bir erkek insan bir eliyle penisini tutuyor, diğer eliyle kafasını tutarak ileri doğru düşünür bir şekilde bakıyor. Belki de kafasında bir şeylerin hayalini kuruyor. Dünyanın her yeri birbirinden bağımsız bunlara benzer heykel ve kaya resimleriyle dolu. Hepsi de erkeklik, güç ve penis üzerine yoğunlaşmış. Örneğin bu görseller Kırgızistan'daki Saymalı Taş'ta bulunuyor. Bu çizimlerin çoğunun şenliklerde eğilen, penisleri belirgin şekilde çizilmiş erkek insanların, hayvanların ritüellerine ve insanların çiftleşmesine yönelik olduğu düşünülüyor. Ritüellerin ne ile ilgili olduğunu bilmiyoruz. Ama benzer resimlerin ve şenliklerin İskandinav kaya resimlerinde de olduğunu biliyoruz. Özellikle bu İsveç tanımda bulunan kaya resimlerinde hem Orta Asya çizimlerine benzeyen hem de daha gelişmiş ve farklılaşmış detaylar mevcut. Yanlarındaki kurt ya da köpekler benzer olmakla birlikte erkek insanların penisleri güçlerini gösterecek şekilde belirgin çizilmiş. Ellerinde ekstradan baltaların ve kalkanların olduğunu ve ayrıca ilk gemilerin resmettiklerini görüyoruz. Yine benzer şekilde şenlikler ve insan çiftleşmeleri de resmedilmiş. Konunun daha fazla dağılmaması için Orta Asya ve İskandinav örneklerinden bunlar sadece birkaç. Çünkü bu gibi örneklerin yüzlercesi mevcut. Belki başka bir zaman onlar için ayrı bir belgesel yaparım. Fakat bunlar güç ve iktidarın penis ile bütünleştirilmesinin insanın evrim tarihi boyunca devam eden köklü bir süreçten günümüze kadar geldiğini göstermek açısından da kıymetli örnekler. Sahip olunan gücü gösterme isteğinin diğer hayvanların erkeklerinde de olduğunu biliyoruz. Bunun biz erkek insanlarda da günümüzde bile yoğun bir şekilde yaşandığını göz önünde bulunduracak olursak dişileri etkilemek için biyolojik bir zorlama olduğu çok açık. Dikili taşlardaki yaban erkek hayvanların bazen kabartma, bazen kazıma yoluyla işlenmesi Fırat Havzası boyunca dikkat çeken bir özellik. Örneğin 1970 yılında Adıyaman'da bulunan ve Göbekli Tepe'nin keşfine kadar depoda saklanan penis ve insan şeklinde yapılmış bu kilisik heykeli yaklaşık 9500 yıllık. Kolları, elleri, kıyafet benzeri yapısı ve biçimiyle Göbekli Tepe'deki taşlara oldukça yakın bir tasarım taşıyor. Göbekli Tepe'deki totem direği olduğu düşünülen dikili taş ile de bazı ortak özelliklere sahip. Benzer bir totem direği de Göbekli Tepe'den önce Nevali Çori'de bulunmuştu. Totem direği dediğimizde ilk aklımıza gelen Amerika'daki yerlilerin totem direkleridir. Fakat Sibirya Hakasya'daki M.Ö. 2000 yılına tarihlenen Okunev kültüründen ve Çuvaşistan gibi bölgelerden kalma totem direkleri de bazı benzerlikler taşır. Bu durumda Göbekli Tepe kültürünün o bölgelere çok önceden gitmiş olabileceği de düşünülebilir. Simge ve semboller duyularımızla ifade edemediğimiz konuları ve anlamları somutlaştırıp bir nesne veya işaret haline getirmemiz temeline dayanır. Bizi diğer canlı türlerinden keskin bir şekilde ayıran özellik de simgeler kullanarak anlaşabilme yeteneğimizdir. Günümüzde yazılar ve emojiler nasıl bir hikaye ve olayı anlatıyorsa Göbekli Tepe'deki bu hayvan resimleri de muhtemelen bir veya birden fazla olayın sahnelenmesine imkan tanıyordu. Kil taşlardaki motiflerin farklılıkları, bazılarındaki hayvan ve
ve detayların diğerlerine göre daha çok veya daha net olması bu resimleri çizenlerin aynı ustalar olmadığını da bize gösteriyor. Muhtemelen bütün bu tasarımlar farklı zamanlarda başka ustalar tarafından çizilmiştiler. Belki de her usta kendi hayat deneyimlerinden ve inanışlarından farklı çıkarımlar yapmış, o bölgeye gelenlere de bir şeyler anlatmaya çalışmıştı. Avcı toplayıcı ustaların bu bölgeyi seçmesinde önemli birkaç tane etken var. Harran Ovası'ndaki tepelerin çevreden geçen av hayvanlarını takip edip avlamak için uygun olması ve taş tepelerin inşası için ihtiyaç duyulan kireç taşlarının bölgede bol bulunması başlıca sebepler arasında yer alıyor. Bu bölgede inşa edilen tepeler birbirine yakın mesafedeydi ve açık havada muhtemelen birbirlerini görebiliyordu. Fakat yine de yeni mahalle gibi örnekler bu merkezlerin sadece tepelerde değil, ovalık alanlarda da olduğunu bize gösteriyor. Benim keyifle dolaştığım Balıklı Göl'ün yakınlarında bulunan yeni mahallede Neolitik dönemin ilk başlarına tarihlenen bir yerleşme ve burada gerçek insan boyutları göz önüne alındığında dünyanın en eski heykeli olan Urfa Adamı keşfedildi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Urfa Adamı da iki eliyle penisini tutuyor ve ciddi bir yüz ifadesiyle maskülen bir duruş sergiliyor. Göz çukurlarına yerleştirilen obsidyenler sayesinde muhtemelen kendisine yaklaşan kişilere verilmek istenen mesaj çok daha baskın bir hal alıyordu. Bu taştan erkeklerin korku ve saygınlık istedikleri çok açık. Urfa Adamı ile ilk defa karşı karşıya geldiğimde farkında bile olmadan istediği bütün saygıyı ona gösterdiğimi hatırlıyorum. Urfa Adamı'nı bir gün mutlaka ziyaret etmenizi ve onunla yüz yüze gelmenizi tavsiye ederim. Göbekli Tepe'de bulunan kireç taşından yapılmış insan erkeği başı da bazı özellikler yönünden Urfa Adamı ile benzerlikler taşıyor. Müzede başka irili ufaklı erkek kafaları da göreceksiniz. Bunların birçoğu kaşları ve göz çukurları belirgin, dudakları ileri doğru çıkmış ve muhtemelen ıslık öttürür pozisyonda yapılmış. Bu insan ve hayvan heykelciklerine dikkatlice baktığımızda 10.000 yıl önce Göbekli Tepe'yi inşa eden avcı toplayıcı atalarımızın hayatta kalmak için verdikleri mücadelenin yanı sıra boş vakitlerinde doğayı anlamaya çalıştıklarını ve hayal güçleriyle birleştirdikleri dini düşüncelerini kayalara oyduklarını düşünebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda bunlara benzer ıslık öttüren bir erkek kafası figürü Karahantepe'de de keşfedildi. Karahantepe özellikle bu gibi 3 boyutlu gerçekçi şekilde yapılan heykeller açısından oldukça dikkat çekici. 2022 yılında keşfedilen bu heykelin yüz ifadesi, kulakları, kaşları, burun ve dişleri özenle oyulmuş. Bu erkek insan başı heykelinin Göbekli Tepe'deki heykellerden yaklaşık 2000 yıl daha eski olduğu düşünülüyor. Karahantepe'de bulunan bu erkek figür ise daha yaşlı ve biraz üzgün bir görünüm ile tasarlanmış. Göbekli Tepe'de bulunan bu erekte olmuş erkek insan da detaylandırılmış en iyi heykeller arasında yer alıyor. Bir diğer örnek ise Harbez Suvan Tepe'de keşfedilen, her iki taraftan da kolları, ayakları ve penisi belli olan bir erkek insan heykelidir. Harbez Suvan Tepesi'nde bulunan erkek figürünün Göbekli Tepe'deki heykeltıraşlık geleneğinin devamı olduğu düşünülüyor. Bunları neden yaptıkları henüz bilinmese de bölgeye hakim bir kültürün insanlar arasında dolaştığını fark etmemiz açısından önemli. Karahantepe'de keşfedilen bu heykelde ben insana arkasından saldıran bir leopar görüyorum. Bilim insanları bunu sırtında leopar taşıyan bir adam olarak yorumlamış. Fakat saldırgan kedilerin avlarına veya bölgesinde dolaşan insanlara arkasından saldırarak devirmeye çalıştığı bilinir. Leopara yaklaştığımızda vahşi ve agresif bir tavır içinde olduğu görülürken insanın vücut yapılarının korkmuş ve panik halinde olduğunu anlayabiliyoruz. Bir başka örnek ise 2021 yılında Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'nin çağdaşı olan Sayburç Tepe'de insan, leopar ve boğadan oluşan 5 figürlük bir sahne ile ortaya çıktı. Bu yapıda iki agresif erkek leoparın saldırısına rağmen erekte olan penisini tutan genç erkek bir insan var. Bu gencin yüzüne yaklaştığımızda kendinden emin, özgüvenli, maskülen enerjisinin yüzüne özellikle yansıtılmış olduğunu görüyoruz. Bu görselden sonra Anadolu'da benzer kültürü anımsatan birkaç örnek göstermek gerekirse, M.Ö. 6000 yılına tarihlenen Çatalhöyük'teki evde bulunan karşılıklı duran iki leopar kabartması, iki leoparın ortasında oturan dişi insan figürü ve belki zorlama bir yaklaşım olacak ama Hacı Bektaş Veli'nin kucağındaki aslan ve geyik resimleri. Fakat kültürün buraya gelene kadar 10.000 yıllık bir değişim geçirmiş olabileceğini ve ayrıca Anadolu leoparı olarak bilinen Panthera pardos tulliana türü leoparın bu döneme kadar neslinin epey tükenmiş olabileceğini de hatırlamak lazım. Yani hayvanların türü ve anlatılmak istenen anlamlar değişiyor ama sanki temel kompozisyon aynı kalıyor. Sayburç Tepe'deki görselin sol tarafına gittiğimizde yine bir boğa saldırısı karşısında alaycı bir şekilde bir elinde yılan tutan erkek bir insan olduğunu görürüz. Ortadaki erkek insan figürünün boynundaki üçgen kolye ya da yakalık şeklindeki çizgiler bölgedeki Neolitik insan figürlerinin birçoğunda var. Bazı bilim insanları buranın bir tür çiftleşme ve doğa anayı döllemek için kutsadıkları bir bölge olduğunu da düşünüyor. Karlakırt gibi bilim insanları ise buranın yemek için avladıkları hayvanlar ve tanrılarla uzlaşma içine girmeye çalıştıklarını
oldukları, suçluluk duygularını gidermek için çeşitli sunumlar yaptıkları bir yer olarak yorumluyor. Tarih boyunca bütün kültürlerdeki erkek gruplarının görevi av, işgal ve savaş gibi durumlarda stresi aile ve kabileden uzak tutmaktır. Av hayvanlarının azalmaya başlamasıyla aile ve kabilelerini yeteri kadar besleyemeyen erkeklerin avladıkları hayvanların kızgınlık dönemlerinde buraya gelip onları ve kendilerini daha çok üremeye teşvik etmeye çalışmış olmaları da bu bölgeye dair yürütülen fikirler arasında. Ölü doğumların çok yüksek olduğunu, kalabalıklaşan nüfuslardaki erkek ihtiyacının savaş ve avcılık için artık çok daha fazla arttığını düşünecek olursak gerçekten de buraya çeşitli ritüellerle doğa anayı döllemeye gelmiş olabilirler. Thomas Zimmerman bulunan bazı taş yapılardan dolayı artık Göbekli Tepe'nin üstünün açık değil kapalı olduğunu söylüyor. Yapılara bakılacak olursa bu binaların bazılarına yandan girilirken bazılarına üstten giriliyordu. Karl Lagerfeld günümüzdeki avcı toplayıcı kabilelerin toplum davranışlarına ve ritüellerine bakarak bu girişlerin toprak ananın vajinasına giriş olabileceğini öne sürüyor. Belki de burası ve diğer tepeler çevredeki erkeklerin klanlarındaki nüfusu ve av hayvanlarının sayısını arttırmak için gelip dölleme törenleri düzenledikleri bir yerde. Bu gibi törenleri yapmak, buna inanan birkaç erkek ısrarla ve düzenli olarak aynı davranışı sergilemesine ve daha da ilginci bu ritüeller sonunda tesadüfen bile olsa istedikleri sonuca birkaç defa ulaşmasına bakar. Emily Durkheim, ritüellerin bireyin topluluk içinde sorunsuz bir şekilde yaşaması için gerekli olduğunu, toplumun bir arada her türlü acıya, mutluluğa ve coşkuya ortak olmasının sağlıklı bir toplum için en önemli bileşenlerden olduğunu belirtir. Kolektif olarak aynı ritüellere inanan insanlar için bu olaylar bir süre sonra itici güç denen gizemli, büyülü ve kutsal anlamlar taşır. Konu buraya kadar gelmişken bu ritüelleşen inançların insanlar için nasıl kutsal bir motivasyon kaynağı olduğuna dair iki güzel örnek vermek istiyorum. 2021 yılına kadar Kütahya'daki Avizyana Antik Kent'in çocuğu olmayanların Yaren Dede diye adaklar adayıp dualar ettiği taşın Antik Agora'nın köşe sütunu olduğu anlaşıldı. Daha da ilginci ise 2022 yılında yaşandı. Ayasofya'nın kapılarını kutsal diye yemek, kitlesel olarak bir şeye inanarak yapılan davranışların mantığı ve düşünmeyi tamamen ortadan kaldırıp ritüele dönüştürmesi açısından da güzel bir örnek. Göbekli Tepe'de bize doğa ana tanımına uygun tek bir dişi insan çizimi bulunuyor. Bunun Göbekli Tepe'ye ait olmadığını, inşaattan çok zaman sonra oraya konulduğunu iddia eden bilim insanları da var. Bu tablette yılan başına benzeyen dişi insanın bir yavru doğumu yaptığı düşünülüyor. Benzer bir çizimin hiçbir bağı olmamasına rağmen aborjin mağarasında da resmedilmiş olması insan zihninin benzer çalışması açısından dikkat çekici. Bölgede bulunan bir dilek ağacının 10.000 yıl sonra bile çocuğu olmayan dişi insanlar tarafından üreme ritüelleri için kullanılması, kültürel hafızanın aradan geçen uzun yıllara rağmen aktarılarak devam edebildiğini de kanıtlar nitelikte. Bütün dinler tarihi iki konunun etrafında ilerler: doğum ve ölüm. Yaşanan mutluluklar, anılar, hatıralar, üzüntüler, törenler ve inançlar bu ikisine bağlı olarak ilerler. Kontrolümüz dışındaki bu iki olayın etkileri Göbekli Tepe'de de yoğun bir şekilde hissediliyor.